Restorana girdiğimde bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım. Ailemin evlilik yıldönümü yemeği çoktan bitmişti. Tabaklar kaldırılmış, şarap kadehleri masanın üzerinde yarı boş ve buğulanmış bir halde duruyordu. Etrafta çok para harcandıktan sonra çöken o tok ve memnun sessizlik hakimdi. Annem başını kaldırdı ve tam bir şey istemeden hemen önce takındığı o yumuşak gülümsemesiyle gülümsedi. "Oh, geç kaldın," dedi hafifçe. Sonra sanki üzerinde çalışılmış bir şakaymış gibi ekledi. "Hesabı ödemen senin için sorun olmaz, değil mi?" Kız kardeşim güldü. Ne şaşırmıştı ne de mahcup olmuştu. O an anladım ki ben buraya kutlama yapmaya gelmemiştim. Ben buraya bu akşam bir şeyleri tamamen bitirmeye gelmiştim. Dur, benim adım Diana, 30 yaşındayım. Neredeyse tüm hayatım boyunca ailem beni tek bir kelimeyle tanımladı. Uyumlu, geçimi kolay, yardıma ihtiyaç duyulduğunda sorun çıkarmayan. Bunu asla bir iltifat olarak söylemediler. Kağıt üzerinde ailem mükemmel görünür. Misafir ağırlamayı seven evli bir anne baba, fotoğraflarda her zaman ışıldayan küçük bir kız kardeş. Bizi bir masada görseniz, yakın, sıcak ve normal olduğumuzu düşünürdünüz. Ancak yakınlık, ne kadar sık bir arada oturduğunuzla ölçülmez. Yakınlık, kimin ne kadar alan kaplamasına izin verildiğiyle ölçülür. Çocukluğumda tüm alanı kız kardeşim Sophie kaplardı. Onun fikirleri önemliydi. Onun ruh hali ortamın havasını belirlerdi. O bir şey istediğinde tüm oda onun etrafında şekillenirdi. Ben ise sessizliğin hayatı kolaylaştırdığını erkenden öğrendim. Hiçbir talepte bulunmamak bana takdir kazandırdı. Ben bir şey istemediğimde annem kolumu sıvazlar ve "Bakın, Diana anlayış gösteriyor," derdi. Anlayış göstermek benim rolüm haline geldi. Dur, 20'li yaşlarımın ortasında bu rol, beraberinde faturalar getirmeye başladı. Resmi olmayan, sadece üstü kapalı beklentiler. Önce küçük şeyleri üstlendim, haftalık mutfak alışverişi, ek bir gider ödemesi, planlanandan daha pahalıya patlayan bir gezi. Her seferinde dünyaya olan inancım biraz daha azaldı. Her seferinde bu durum geçici olarak sunuldu. Her seferinde sessizce kalıcı bir çözüme dönüştü. Aileme tam olarak ne kadar kazandığımı asla söylemedim. Yalan söylemedim. Sadece mütevazı ve güvenli bir işim olduğunu varsaydıklarında onları düzeltmedim. Beni küçümsemeleri huzuru sağlıyordu ve bu durum taleplerin sonsuza dek sürmesine neden oluyordu. Dur! Ailem dönüm noktalarını kutlamayı çok severdi. Yıl dönümleri, doğum günleri, aslında var olmayan terfiler. Personelin onları tanıdığı ve menülerde fiyatların yazmadığı, etkileyici mekanları severlerdi. Ve nedense rezervasyon çoktan yapıldıktan sonra her zaman en son aranan ben olurdum. Kendi kendime bunun bir tesadüf ya da kötü bir zamanlama olduğu yalanını söyledim. İnsan bir yalanı gerçekmiş gibi hissedene kadar ne kadar çok tekrar ederse o kadar inanıyor. Evlilik yıldönümlerinin akşamında doğrudan işten gelmiştim. Yorgun ama istekliydim. Yanımda kişisel ve düşünceli küçük bir hediye getirmiştim. Ama orada durup boş tabaklara ve rahatlamış yüzlere baktığımda göğsümdeki o eski sıkışmayı hissettim. O his bana fısıldıyordu. Bunun nasıl biteceğini çok iyi biliyorsun. Dur. Annemin bakışının kısa bir an için hesap klasörüne kaydığını gördüm. Babamın memnuniyetle arkasına yaslandığını gördüm. Sophie'nin ise istifini bozmadan telefonunda gezindiğini gördüm. Benim onlarla oturmamı beklemiyorlardı. Onlar, benim işlevimi yerine getirmemi bekliyorlardı. Ve ilk kez o tanıdık role bürünmek yerine artık bu oyunu oynamazsam ne olacağını merak ettim. Bana ayırdıkları sandalyeye iliştim. Masa tereyağı ve ağır şarap kokuyordu. Annem su bardağına uzandı ve gösterisi başarıyla bitmiş biri gibi iç geçirdi. "Daha erken gelmeliydin," dedi. Sitemkar değil, sadece durumu tespit eder gibiydi.
Servis harikaydı. Babam başıyla onayladı ve yakasını gevşetti. En iyisini kaçırdın. Sophie telefonundan başını bile kaldırmadı. Sana tatlı ayırdık, dedi ve kısık sesle güldü. Yani, sayılır. Bir garson masaya yaklaştı. İçindeki hesapla birlikte deri klasörü tam ortaya bıraktı ve tekrar gözden kayboldu. Kimse ona dokunmadı. Sadece orada durmuş, beni bekliyordu. Annem başını yana eğdi. Bunu üstlenmen senin için sorun olmaz, değil mi? Son zamanlarda çok çalıştığını düşünmüştük de, cömertliği ima ediliyormuş gibi cümlesini yarım bıraktı. Sanki bu, yetişkinler arasında sessizce yapılmış bir anlaşmaydı. Sophie sonunda başını kaldırdı. Gözleri hesaptan yüzüme kaydı. "Rahatla," dedi. "Sen bu tür işleri halletmekte her zaman iyisindir." Sonra her zamanki gibi kayıtsız ve alaycı bir şekilde gülümsedi. Bu cümle beni beklediğimden daha sert vurdu. Masadakilere baktım. Babam bakışlarını kaçırdı. Annemin gülümsemesi donup kalmıştı. Sophie yine ekrana dönmüştü ve aniden bir şeyler yer değiştirdi. Öfke değil, henüz değil, sadece bir berraklık. Son bir yılı gözümün önünden geçirdim. Son dakikada gelen davetler, her zaman rezervasyon yapıldıktan sonra gelen mesajlar. Şunu fark ettim. Burada mevzu aile ya da kutlama değildi. Mevzu bir kesinlikti. Benim geleceğimden, ödeyeceğimden ve ortamı germeyeceğimden eminlerdi. Su bardağıma uzandım, yavaş bir yudum aldım ve hiçbir şey söylemedim. Tartışmadım, açıklama yapmadım, kendimi savunmadım. Çünkü o an uzun süredir bastırdığım bir şeyi anladım. Bu bir yanlış anlama değildi. Bu bir sistemdi ve sistemler konuşarak yıkılmaz. Sistemler, birisi onları beslemeyi bıraktığında çöker. O akşam hesabı ödedim. Görev bilinciyle değil, son bir temiz kanıta ihtiyacım olduğu için. Eve dönüş yolunda şehrin ışıkları bulanıklaşıyordu. Telefonum bir kez titredi. Annemden bir mesaj, "İlgilendiğin için teşekkürler. Sana güvenebileceğimizi biliyorduk." Kalp emojisi yoktu, sıcaklık yoktu. Sadece tamamlanmış bir görevin verdiği rahatlama vardı. Evdeki sessizlik bu kez farklı hissettiriyordu. Daha odaklanmış bir sessizlik. Dizüstü bilgisayarımı açtım ama iş için değil. Yıllardır adını yüksek sesle koymadan tuttuğum o tabloyu açtım. Havaleler, faturalar, borçlar. Her bir giriş tek başına zararsız görünüyordu. Ancak bir araya geldiklerinde başka bir hikaye anlatıyorlardı. Bu bir cömertlik değildi. Bu, ailemin finansal altyapısıydı. Julian içeriye elinde 2 fincan kahveyle girdi. Ne yaptığımı sormadı bile. "Bugün numara yapma gereği bile duymadılar, değil mi?" diye sordu. Başımı salladım. Ona Sophie'nin ne dediğini, bu işleri halletmekte ne kadar iyi olduğumu düşündüğünü anlattım. Julian sakince onayladı. "İnsanlar bunu senin asla bırakmayacağına inandıkları zaman söylerler. Eskiden sevgi gibi hissettiren, şimdi ise birer haraç ödemesine benzeyen o sayı dizilerine baktım. Bitti, dedim. Öfkeli değil, kararlı bir sesle. Kimseyle yüzleşmeyecektim. Sadece artık bu oyuna dahil olmayacaktım. Hiçbir duyuru yapmadım. Rutinin devam etmesine izin verdim. Onların buna güveneceğini çok iyi biliyordum. 2 hafta sonra annem mesaj attı. Aynı restoran, aynı üslup. Sözde barışma yemeği. Hepimiz bir arada olmalıyız. Soru işareti yoktu. Sadece bir mekan ve zaman vardı. Kabul ettim. Gittiğimde hiçbir şey değişmemişti. Ailem masaya oturmuştu bile. Sophie, yeni erkek arkadaşı her kelimesini büyülenmiş gibi dinlerken, ellerini kollarını sallayarak hararetle bir şeyler anlatıyordu. Ben oturduğumda konuşmayı kesmediler bile. Annem kısa bir an koluma dokundu. "Geldin demek. Biz sipariş verdik bile. Biliyorsun, menü seçmek ne kadar uzun sürüyor." Gülümsedim. Sakince. Akşam yemeği tıpkı bir senaryo gibi ilerledi. Kimse fiyatını sormadan pahalı şişeler açıldı.
Babam ikinci kadehten sonra daha yüksek sesle gülmeye başladı. Sophie paylaşmak için bir ara sıcak sipariş etti ve tabağı tamamen kendi önüne çekti. Kimse bana ne istediğimi sormadı. Bu, açgözlülüğün mükemmel şekilde prova edilmiş bir koreografisiydi. Yemeğin ortasında annem laf arasında sordu. Sahi, şu diğer meseleyle ilgili bir haber var mı? Ne kastettiğini biliyordum. Yeni bir havale, yeni bir beklenti. Henüz değil, dedim. Endişesizce başını salladı. Neyse, sonra konuşuruz. Sonra. Eskiden bu kelimeyi duyduğumda mideme kramplar girerdi. Bugün değil. Tatlı tabakları kaldırıldığında garsonun bakışlarını yakaladım ve hafifçe başımla işaret ettim. Kısa bir an tereddüt etti, sonra hesap klasörünü masanın kenarına bıraktı. Aynı yer, aynı sessizlik. Kimse kımıldamadı. Annem hesaba, sonra bana baktı. "Ne zaman hazır olursan," dedi nazikçe. Klasöre uzanmadım. Onun yerine ayağa kalktım. "Kısa bir süreliğine müdürü çağıracağım," dedim. Masa buz kesti. Sophie gözlerini kırpıştırdı. "Ha? Neden? Bir sorun mu var?" "Evet," dedim. Hala sükunetimi koruyarak. "Önemli bir soru." Müdür hızla, kibarca ve profesyonelce geldi. Sesimi sadece masadakilerin duyamayacağı kadar alçalttım. Her kelimeyi anlayamadılar ama bir şeyler olduğunu sezdiler. "Merhaba," dedim. "Bu masanın ödeme anlaşmalarının netleştiğinden emin olmak istiyorum." Müdür tabletini kontrol etti. Yüz ifadesi nötr kaldı. "Evet," dedi. "Aktif bir ön yetkilendirme görünmüyor." Annem dikleşti. "Bu ne anlama geliyor?" Müdür ikimiz arasında bakışlarını gezdirdi. Bu akşam için masadaki gruptan bir ödeme aracı talep ettiğimiz anlamına geliyor." Sessizlik masaya ağır bir yük gibi çöktü. Babam boğazını temizledi. "Normalde bir sorun olmazdı." "Anlıyorum," dedi müdür nazikçe. "Ancak bugün sisteme tanımlı bir hesap yok." Annem bana baktı, ilk kez gerçekten baktı. Gülümsemesi soldu. "Diana," bakışlarına karşılık verdim. "Bugün yemeği ben üstlenmeyeceğim." Sophie kısa, keskin ve inanmaz bir kahkaha attı. "Tamam, çok komik." "Ciddiyim," dedim. Babam kaşlarını çattı. "Neler oluyor burada?" Tekrar oturdum, ellerimi dizlerimin üzerinde birleştirdim. "Olan şu, ben çok uzun zamandır yemekten çok daha fazlasını ödüyorum ve artık bitti." Annemin sesi alçaldı, tehlikeli bir hal aldı. "Bunu burada mı yapıyorsun? Şimdi mi?" "Ben bir şey yapmıyorum," dedim. "Sadece sizin beklediğiniz şeyi yapmıyorum." Sophie burnundan soludu. "Yani bizi burada rezil mi edeceksin?" Ona baktım. "Geçen sefer bana gülerken rezil olmuş gibi görünmüyordun." Ağzı açıldı, geri kapandı. Babam öne eğildi. Ellerini masaya koydu. "Biz aileyiz. İnsan konuşmadan yardım etmeyi öylece bırakmaz." "Konuştum," dedim. "Ama siz hiç dinlemediniz." Müdür kararsızca bir ayağından diğerine ağırlığını verdi. Müdüre döndüm. "Hesapları ayırmanızı rica ediyoruz." Annem keskin bir nefes aldı. "Ayrı mı?" "Evet," dedim. "Benimki ve sizinki." Müdür başıyla onaylayıp geri çekildi. Annemin yüzü kıpkırmızı oldu. "Bunu yapamazsın." "Yapabilirim," dedim. "Ve yapıyorum." Sophie sandalyesini geriye itti. "Senin için yaptığımız onca şeyden sonra bu inanılmaz." Neredeyse gülecektim. "Kötülükten değil, sadece her şey artık çok net olduğu için." "Sizin yaptığınız şey," dedim yavaşça, "bana sevginin bir fatura çıkardığını öğretmekti. Ve ben artık o faturayı kabul etmiyorum." Babam başını salladı. "Bize ders verdiğini mi sanıyorsun?" "Hayır," dedim. "Kendime ders veriyorum." Hesaplar geri geldi. Benim için ince bir dosya, onlar için kalın bir deste. Annem, sanki yabancı bir dilde yazılmış gibi hesaba baka kaldı. "Kartım yanımda değil," dedi otomatik olarak. "Biliyorum," dedim. Sophie erkek arkadaşına bir şeyler fısıldadı. Adam beceriksizce ayağa kalktı. "Bu telefona bakmam lazım," diye mırıldanıp uzaklaştı.
Annem çantasını açarken elleri titriyordu. Babam cüzdanına uzandı, sonra duraksadı. İlk kez öfkeli ya da mağrur değil, kararsız görünüyorlardı. Sadece hazırlıksız yakalanmışlardı. Müdür sabırla bekledi. Annem bana baktı, gözleri şimdi keskindi. Bu hoşuna gidiyor, değil mi? Hayır, dedim dürüstçe. Sadece artık bittim. Yüzümde suçluluk duygusu, bir yumuşama, işleri düzeltecek o eski kızını aradı. Bulamadı. Yavaşça, gözle görülür bir rahatsızlıkla ödemeyi yaptılar. Banka uygulamalarına hoşlarına gitmeyen cevaplar veren sorular sordular. Kendi payımı ödedim, bahşişimi bıraktım ve ayağa kalktım. Giderken annem adımı seslendi. Ne sert, ne de tatlı. Sadece güvensiz bir sesle. Arkama bakmadım. Dışarıda hava daha serin, daha hafifti. Bunun son olmadığını biliyordum. Telefonların çalacağını, mesajların geleceğini, suçlamaların uçuşacağını. Ama sistem bozulmuştu bir kere. Ve bu bir kez olduğunda hiçbir şey eskisi gibi çalışmazdı. Fırtına hemen kopmadı. Dalgalar halinde geldi. Kısa mesajlar, cevapsız aramalar, nazik başlayıp sert biten notlar. Cevap vermedim. Kötülükten değil, emin olduğum için. Benim sessiz desteğim olmadan her şey hızla değişti. Yemekler küçüldü, planlar aniden ertelendi. Ailemin o kadar rahatça sergilediği özgüven çatlamaya başladı. Sophie, rezervasyon gerektiren yerlerden fotoğraf paylaşmayı bıraktı. Erkek arkadaşı aile sohbetlerinden tamamen silindi. Kimseden özür gelmedi. Zaten beklemiyordum da. Beni şaşırtan şey, ne kadar az suçluluk hissettiğimdi. Yıllardır bu anı hayal etmiş, yas tutacağımı sanmıştım. Aksine, kendimi çok sağlam hissediyordum. Tıpkı çok uzun süredir taşıdığı bir yükü nihayet yere bırakmış biri gibi. Evde hayat daha sessiz ve huzurlu bir hal aldı. Julian ile acele etmeden yemek yedik. Başkalarının beklentilerini içermeyen planlar üzerine konuştuk. İlk kez vaktim gerçekten bana aitti. Ailemi reddetmedim. Sadece onların hayatını finanse etmeyi bıraktım. Köşeleri yumuşatmaktan, hatalarının bedelini ödemekten vazgeçtim. Aradıklarında dürüstçe cevap verdim. Para istediklerinde açıklama yapmadan "hayır" dedim. Ve garip bir şey oldu. Dünya başıma yıkılmadı. Zalimleşmedim. Sadece netleştim. Restorandaki o olay hafızamda soluklaştı ama dersi baki kaldı. Sınırlar duvar değildir. Onlar kapıdır. Ve ne zaman aşacağına sen karar verirsin. Ve seni yıllardır sömüren bir kapıyı kapattığında arkasındaki sessizlik yalnızlık değildir. O huzurdur. Eğer sen de her zaman orada olan, her zaman ödeyen ve her şeyi tamir eden kişiysen, durduğun zaman bencil olmazsın. Kendini seçtiğinde aslında en doğru şeyi yapmış olursun